Ben küçük iken ailemle beraber pikniğe gittiğimiz zaman etrafımızda keklik sürülerinin uçuştuğunu görürdük. Kekliklerin seslerini duyardık, ötüşlerini. Havalanırken kanatlarının çırpıntılarının yarattığı sesleri duyardık. Bunlar çok büyük keyifler idi. Fakat bugün maalesef açık alanlara çıktığımız zaman artık keklikleri görmüyoruz. Çünkü sayıları çok azaldı. Kanatlarının çırpışlarını ve o havalanırken çıkardıkları o güzel sesi veya bir kayanın üzerine çıkıp ötüş seslerini duyamıyoruz artık. Biz bu keyifleri yaşadık. Çok güzeldi tamam ama ben bunları yine yaşamak istiyorum. Bizim nesil yine yaşasın. Ama güzel de bizim çocuklarımız da yaşasın, torunlarımız da yaşasın. Bu güzellikleri gelecek nesillerin de yaşamasını istiyorum. Bu onların hakkı zaten. Bizim sadece bunlar şimdi var diye bunları bizim tüketmemiz gerekmiyor. Bizim bunları korumamız gerekiyor. Bunlar Siirt'imizin güzellikleri, Güneydoğu'nun bu habitatının güzellikleri, bu çevrenin bu bütünselliğini bozmamak lazım. Bunu hepimizin koruması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri olarak, resmi kurumlar ve halk el ele birlikte verip keklikleri, yaban keçilerimizi, balıklarımızı, bu güzel ağaçlarımızı, toprağımızın temizliğini, bunların hepsini, çünkü bunlar hepsi bir bütün oluşturuyor ve bütün olunca güzel. Bunlardan birisi çıkınca inanın tadı kaçıyor. Kekliklerin sesi kesilince bu tabiatın bir şeyi eksik hale geliyor artık. Ben keklikleri burada sonsuza kadar yaşamasını ve buralarda ötmesini, buralarda o şakımalarının çınlamasını istiyorum. İnşallah bunu başaracağız el birliğiyle toplum olarak. Güneydoğu'nun papağanı diye tanımladığımız bu güzelim nadide kuşların belki de son temsilcilerinden elde atalarımızdan bırakabildiğimiz birkaç tane kuşu doğaya salmakla inşallah bunları gelecek nesillere bırakabileceğimizi, bu yolda en azından bilinçsiz avcıların dikkatini çekerek bu nadide kuşların bir süs hayvanı olduğunu buradan hatırlatıyoruz. Bunlar son kuşlar. Bozulan tabiat dengesini tekrar korumak mümkün değil. Bizler bu tabiatın bir parçasıyız. Tabiat bizim mülkümüz ve tasarrufumuz altında değildir. Biz bu doğanın bir parçası olduğumuz için onu korumakla yükümlüyüz. Onu gelecek nesillere temiz olarak iletmekle yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda inşallah bir adım attık. İnşallah diğer sivil toplum örgütlerinden de bu yönde katılımlar bekliyoruz. İnsanımızın bilinçlenmesini, soyunun en azından devam etmesi için eski o güzelim dağdaki, tepelerdeki, bayırlardaki iş akışlarını inşallah devam ettirmelerini umuyoruz. Ya öyle canı sağ olsun. Canı sağ olsun ya. Yani sizin gibi dostları biz Siirt'e davet edip istiyoruz. Yani gerçekten. Allah razı olsun. Ya diyor yanları çay en azından bir Tabii çektiğin eski var ya.
Abi. Bu Cesur var ya. Safa Tarkan'da işte. Allah Allah. Orada büyümüş, doğmuş. Bunu çekip ona gönderebilirsin ya. He. Şimdi de ortada yok. Abi bu diyor. Değmez. Nasıl yapmış da bulur? Kesesine baktığımız yetişkin. Tuzakla yakalanan kekliktir bunlar. Başkan Ha kurban. hemen şey yapalım abi. Veysel abi. Efendim. Oradan vurup Sabah baktım öyle bir şey yoktu. Necip amcana çıkartlarla bir şey. Evet. Nereye? %15. daha gideceğiz. Biraz daha geri gel. Ama yanında çekerim. Bir de yanında yazarım. Sağ tarafta gidelim. Yok orada nasıl çıkacağız? Abi şuraya geç. Şu tarafa gel. Şu anda Siirt Avcılar Derneği
Ey Allah razı olsun. Nereden salacağız? Herkese Destek münesbet. İkinci, üçüncü, dördüncü diye. iyi. O gelen Tamam. ev. Bir Veysel Abi danış. yukarıya doğru havalandır. Abi salmayın bir dakika bekleyin. Aha, hatta olur. Ne yapıyorlar hadi? Başkan ver bakayım onu sana zahmet. Başkan bir dakika. Kaç açın? Cine yavni. Tamam. Sana bak bir tane kal. Tamam. Tamam tamam. Yok sakat. Ha onun kanadı kırık. Bırak bırak yanlarına gitsin bırak. Gider o gider abi. Tamam. Salayım mı? Güzel gitti ya. Yukarı doğru, yukarı doğru. Mehmet Bey. Doğanın ve tabiatın bir bütün olduğunu düşünüyoruz. Kekliklerin de bu habitatın doğal ve güzel bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Keklik neslinin tehlikede olduğu herkesin malumu. Bunun korunmasına yönelik ilk çabamızdır bu ama inşallah daha sonra da bu çabalarımız devam edecek. Keklik güzel bir süs kuşudur. Bu doğanın güzel bir süsüdür. Bunun neslinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak hepimizin görevi zaten. Kamuoyunun da biz dikkatini çekmek istiyoruz. Keklikler ve diğer bütün tabiat güzelliklerinin korunması lazım. Bunlar evet dedelerimizden bize kaldı ama torunlarımıza da bırakmamız lazım. Gelecek nesillere iletilmesi gereken güzellikler bunlar. Bunun için çaba göstermek hepimizin görevi. Biz de bu üstümüze düşen görevin bir kısmını bugün gerçekleştirmeye çalıştık. Umarım bu saldığımız keklikler ürer ve güzel yeni keklik nesilleri üretirler burada. Bizim de amacımıza ulaşmış oluruz biz de bu şekilde. Biz tabiatın bir bütün olduğunu düşünüyoruz. Çevredeki bu ekolojik dengenin korunması için bütün bitki, hayvan popülasyonlarının bütününün korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar bir bütün içinde, ahenk içinde olunca ancak bir güzellik, bir bütünlük oluşturabiliyorlar. Bunun korunması için hepimizin yapması gereken şeyler var. Biz de keklik neslinin tehlikede olduğunu düşünerek doğaya bir keklik salma etkinliği düzenledik. Evet tabii ki birkaç tane keklik salmakla keklik neslini kurtaramayız. Tabii ki daha etkili projelerde geliştirilmesi gerekir. İnşallah el birliğiyle toplum olarak, sivil toplum örgütleri olarak bunları geliştirmeye ve gerçekleştirmeye de çalışmak lazım. İnşallah zaman içinde bu etkinlikler büyüyerek gelişecektir.
Çocukluğumuzdan hep biz evimizde keklik beslenen bir evde büyüdük biz. Çocukluğumuzda hep bu şekilde gelişti ve biz kınalı keklikler hakikaten çocukluğumuzun bir sembolüydü. Ben hep Siirt'in bir sembolü olarak gördüm. Kınalı kekliklerin son yıllarda neslinin giderek azaldığı malum, hep söylenen bir şey. Bunları ben sadece evet bu güzellikleri biz yaşadık, babalarımız, dedelerimiz yaşadı ama çocuklarımıza da iletelim istiyoruz. Keklikler tabii sadece Siirt'in veya sadece Güneydoğu'nun değil, aslında bütün insanlığın güzellikleri. Bu insanlığın sahip olduğu bu güzellikleri Siirt'imizde bunları koruma şansı bizdeyken bizim bunu korumak için, yaşatmak için üstümüze ne düşüyorsa yapmak lazım. Bu güzelliklerin tabii mesela bir dağ keçileri keza aynı güzelliklerden. Onları da korumak lazım. Ama hazır elimizde bu fırsat varken, daha bunlar fotoğraflara, kartpostallara düşmemişken, baksa ben bir Anadolu kaplanının bugün neslinin tükenmiş olması, bugün sadece fotoğraflarda artık görülebiliyor veya torunlarımıza, çocuklarımıza Anadolu parısının sadece fotoğraflarını gösterebiliyoruz artık. İstiyoruz ki kekliklerimiz, dağ keçilerimiz fotoğraflarda kalmadan çocuklarımıza biz bunların neslini sağlam olarak, bütün olarak bir habitat içinde özgürce yaşarken iletebilelim istiyoruz. İnşallah bunları da başaracağız.